Passat başlıyor. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün Passat 2000 TDI B6 kasa Station Wagon aracımızla beraberiz. Neler yapılacak, neler sökülecek, takılacak hep beraber izleyeceğiz ama şimdi intro girsin. Evet, geldik hava filtremizi almaya arkadaşlar. Kocaman bir hava filtre kabinimiz var. Gördüğünüz üzere bunu aldım. 2000 dizel CBA motor Passat B6 kasada turbo ve katalizör yani DPF partikül filtresi işlemleri var. 6 ile vitese sahip olan aracımız manuel viteste bu arada. 140 beygir gücünde bir araba ve motorla beraberiz. 2.0 dizel geliştirilmiş, sürekli de kullanılan bir motor. Sağlıklı bir motor arkadaşlar. Şimdi sağ taraf komple boşaldı. Şimdi turbo Westgate'in arkadaşlar soketini çıkarmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz üzere soket yapıştırmışlar da ondan zorlu yapıyor. Japonlamışlar daha öncesinden, bunun bilgisini vermiş olalım. Motor inmesi gerekiyor turbo için. Neden inmesi gerekiyor, buna değinelim baba. Silindir kapağına arka tarafta saplamalar olduğu için üzerinde sökmemiz çok zor. Ama biz motor inmesi gerekiyor ama motor indirmeyip aracın alt takım beşik veya travesti adlandırılan parçayı komple alıp orada kendimize geniş bir alan açıp oradan söküp motorun altından alacağız. Tabii ki alırken orada partikülümüz var, koca kazanımız var, aşağıdan göreceğiz bunu. Bu da bize mani. Önce bunu alacağız, sonra turboyu alacağız. Aracın tüm işlemleri bunlar. Yağ girişleri, yağ çıkışlarını ayıracağız turbodan. Elektrik aksamlarını ayıracağız. Ondan sonra da manifold sökümüne başlayıp buradan interkol borusunu sökeceğiz. Hava filtresini söktük. Tamamen boşaltıp turboyla karşı karşıya kalacak. Turbo yapıldığı için baba mecburen bu arabanın motor yağı ve yağ filtresi değişmesi şart. Çapaklar, şunlar, bunlar, pislikler, talaşlar yağa gittiği için turbo yenilendi. Yağlı, eski yağdaki talaşlar yeni turboya gelip de milini çizmesin. Turbonun interkol borusunu söküyoruz. Gördüğünüz civatayı sökmemiz gerekiyor. Torksluk bir civata. Yine bu arabada da dar alanlar mevcut olduğu için biraz zorlanma durumumuz var. Bunu da söylemiş olalım. Ama yavaş yavaş ilerliyoruz. Bakamıyorum. Al bunu. Evet, sen Zekeriya bu çarşamba dedi konuşuyor. Çarşamba, perşembe dedi. Ha, dün şeye söyledim de. Ekber bizim yazdığımız parçayı vermiyor ki oradaki. Eksper dedi ki bu bizden dolayı olan bir şey değil ki dedi. Ta difriz orada, sigorta burada. Bakanın burada. Ha, ondan sonra hem de elektrikleri kapalı. Ben yalan konuşmam yani. Elektrikleri kapalıydı. Hani belki de sen elektrikleri açık bir yerden sigorta attı der. Ne yapıyorsa Allah razı olsun desin abi. Aracın içerisine geçtik. Buradan direksiyon kutu mafsalını söküyoruz. Hemen mafsalın civatası söküldü arkadaşlar. Hemen civatayı. Neden söktük bu civatayı evlat? Neden baba? Rot kolları, taşıyıcıları, askı rotlarını ve salıncağı kasadan ayırıp direksiyon kutusuz traveste şase ile birlikte alacağımız için mafsal burada kalıp içindeki mil kutuyla birlikte aşağı inecek. Tabii civatayı çıkardıktan sonra işimiz bitmiyor. Kontağı kilitlememiz, daha doğrusu direksiyonu kilitlememiz, kontak anahtarını çıkarmamız lazım. Ve ardından mafsalla alttaki kutuyu birbirinden ayırmamız gerekiyor. Gördüğünüz üzere ayırdı babam da. Mafsal çıktığına göre aracın içerisinde işimiz bitti. Aracın içerisindeki işlemleri bitirdikten sonra tekrar lifte alıp kaldırıyoruz. Alttan bakacağız neler var neler yok. Sizlere göstereceğiz. Yağ kaçakları, su kaçakları gibi sıkıntıları var mı? Tabii ki müdahale edilmiyor ama sizlere gösterelim. Aracın altına göz gezdirmek için bakalım. Egzoz bizi karşıladı her zaman olduğu gibi arkadaşlar.
Burada alt takımı traversi komple indireceğimiz için rot başı, rotil, bunun dışında değineyim, direksiyon kutusunu sökmüştük. Burada egzozla bir bağlantısı var traversin. 2 adet 13'lük civatayı sökeceğiz. Yine aynı işlemler sağ taraftan da gerçekleşecek. Yağ kaçakları var mı? Var. Karterin iç kısımlarında özellikle yağ kaçakları mevcut. Şanzımanla motorun birleştiği noktalara kadar ulaşıyor. Büyük ihtimalle karter contasından ve tapasından kaçırıyor. Şöyle dibe giriyorum. Burada herhangi bir kaçak yok gibi. Çok dar alanlar buralar arkadaşlar. O yüzden çok değinemiyorum. Öne geçelim. Ön tarafa geçtiğimizde de bizleri yağ kaçakları karşılıyor. Şanzımanın üstünde bayağı bir yağ kaçağı var. Yine motorun şanzımanla birleştiği karter dediğimiz olay burada da devam ediyor. Buralara kadar motor yağı gelmiş. Bakın burada da motor yağları mevcut. Gördüğünüz üzere bayağı bir yağ kaçaklarımız buralarda var. Klima kompresörünün olduğu noktalar. Ama bunlara müdahale etmiyoruz. Biraz önce bahsettiğimiz civataları, somunları söktük arkadaşlar. Disk balata kontrollerimize geçtiğimizde fren diskimizin iyi konumda olduğunu bu şekilde görebiliyoruz. Şimdi fren balatasına bakalım. Fren balatası da iyi konumda arkadaşlar. Alt takımda da ufak tefek sıkıntılar olsa da disk ve balata konumu iyi. Buradan rot başımızı söktüğümüzü söyleyelim arkadaşlar. Alttan çıkmadı. Bunun da bilgisini vereyim. Tekrar somunları yerine taktık. Araba o kadar aşırı paslı ki bazı noktalar, alt noktalar, Avrupa araçlarında bu sıkça karşılaştığımız bir durum. Evet, biz de rotilden direkt alacağız. Sağ taraf rotili ayırdığımızı görüyorsunuz. Rot başını da aynı şekilde sökeceğiz. Buradaki rot başı da dönüyor içinden. Buna da bir müdahale şart. Buradan rotilin attığını gördük. Davlumbazlar alacağız mı? Yok, ne işimiz var? Hemen sol tarafın aks rotu. Askı rotu. Aks rotu ne? Askı rotu Z-rot diye adlandırdığımız tümseklerde, çukurlarda düştüğümüzde ses yapan, tıkır tıkır ses yapan parça da bu. Bir tarafı viraj demirine bağlanırken diğer tarafı amortisöre bağlanıyor genellikle. Bunun da bilgisini verelim ve içinden dönmeler sıklıkla karşılaştığımız bir durum bu parçada. O yüzden dikkatli bir şekilde sökmemiz gerekiyor bunu da. Evet, askı rotunu da zor da olsa söktük, görüyorsunuz. Paslanmalar bizleri uğraştırıyor. Hemen alt şanzıman alt kulağımızı çekiyoruz. Ya bütün cıvatalar uğraştırıyor ya. Biraz problemli, bakın her yerde paslar var ve cıvatalar sökülmüyor. Bu da kırılma tehlikesi demek. İçinde kırılırsa uğraşmak demek. Birçok seçenek ve zorluk çıkabilir. Yurt dışı araçları kireçliyor. Bayağı kireçliyor baba. İşimizi zorlaştırıyor. Duyuyor musun sesi? Duyuyoruz, evet. Bu da olmasa ne yapacağım acaba? Baksana paslara. Evet. Şanzıman alt kulağında aldıktan sonra burada yine boş bir alanımız yine açıldı. Burada karterimizin seviye yağ sensörü var. Bunun da soketini boşlattırdık. Sökme ihtiyacı duyacağız. Tabii ki travers üstünden geldiği için sensörümüzün soketini de şimdi söküyoruz. Tık dedi. Çek Artık beni alabilirsin diyor. Burayı tekrar söktüğümüzü gösterelim. Herkül geldi. O söktü arkadaşlar. Güzel bir boru kaldırışı vardı. Söktük ama zorladı yine. Biraz zorladı. Yine Z-rot, askı rotunu sökmeye çalışıyoruz. Burada ayarlı penseyle tuttuğumuz için dönme ihtimalini ortadan kaldırdık. Z-rot dediğimiz bu parçanın alt kısmını söküyoruz. Ama bunların değişmesi şart. Çok pahalı parçalar olmadığı için risk almayıp bunları değiştireceğiz. Egzoz bölümünden bahsetmiştim. 2 tane 13'lük civatasını aldıktan sonra egzozumuz gördüğünüz gibi bayağı bir oynamaya başladı. 20 kağıt. 30 lira yapsaydı.
Gördüğünüz gibi traversi az da olsa sarkıttık. Direkt almıyoruz. Bazı bağlantı tesisatlarımız var üzerinde. Bunları ayırmaya başlıyoruz. Traversi komple alacağımız için şu an oynadığını net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Herhangi bir tutan bir şey yok. Şu an şanzıman ketkosunun üstünde aracımız. Alacağız ve aldık. Bir daha var. Bir soket daha var. O soket de şurada bir yerde. O klipslerden bahsediyorum da. Al. Travesti değil mi bu? Bayağı bir boşaltmışsın baba buraları. Aynı. Terin suyun içinde kaldım, uğraşıyorum. Mücadele veriyorum, evet söküyorum. Manifoldun cıvataları da söküldü. Söküldü, çok farklı, çok zor söküyorum. Uğraştırıyor ya. Birkaç tane kırılanlar oldu yukarılarda. Tornacı çağıracak, oraları çıkaracak. Şöyle gösterelim. Söktüm oradan buraya. Yağ rekoru söküldü turbonun. Bütün uğraşlar turbo için. Katalizatörü çıkartıp temizliğe vereceğiz. Şu gördüğünüz alttaki uzun silindir şeklindeki arkadaşlar EGR'mizin soğutucu kısmı. Tabii ki bizim bir işimiz yok ama egzoz manifolduna bağlandığı için bu nokta mecburen burayı da sökmemiz gerekiyor. Ama cıvatalar aşırı pas. Demek ki uzun süredir el değmiyor buralara. Hiç şey değil. Hiç değmemiş, aynen öyle. Cıvatanın bakın somunun çok yavaş döndüğünü net bir şekilde görüyoruz. Motor iyiydi ya. Motoru mu indirseydik? Çok rahat dışarıda çalışmaya sağlar. Hemen alttaki manifolddan soğutucu kısmına gelen fare diş olan cıvatalar sökülüyor. Yine 2 tane cıvatası bulunan bu parçamızın tamamını sökeceğiz. Buradan gevşediğini, oynadığını çok rahat bir şekilde gördük. Contasını da taktığını gördük. Tabii contaları takarken kesinlikle unutmayacağız. Yenilenen contalar da olacak. Bunların eskisini kullanmayacağız. Boru çıktı. Aracımızı tekrar indirdikten sonra bir adet yine rekorumuz var. Şu kısımda rekor. Ama tabii ki gevşetmesi biraz zor. Levyeyi yürü bakayım. Diğerine tabanca girmediği için buradan cırcır yardımıyla gevşeteceğiz. Buradan su hortumlarını boşalttık. Aynı şekilde buradan da kelepçeyi söktük. Geçen hafta Perşembe mi, Cuma mı? Cumartesi marif verdim ki bu Murat'ın kulağını çekeceğim dedim, beni unuttu dedim. Ya bir gün mü geçti, 2 gün mü geçti? Aha dedim, Murat bizi utandırdı vallahi dedim. Dibinde var mı anahtar?
Evet, sonunda turboyu aldık. Çok basit olmadı. Bayağıdır da çekmiyordum. Evet, boruyu niye söktük? Bunu buradan gevşetemedik. Bak dibinden gevşedi, yaklaş. Dibinden gevşediği için bunu sökemedik. Bunu boruyu çıkarmak için dünya yeri söktürdü bize. Şimdi gerçekten emek, uğraş verdiğimiz bir araç. Motor indirerek aslında bu arabanın turbosu çıkıyor. DPP'de herhangi bir çok zorluk yok. Traversal direkt çek. Ama bu arabanın turbosu manifold ile beraber görüyorsunuz. Komple bir parça olduğu için şöyle gösterelim. Wastegate bölümü, içindeki pervane bölümü. Bakalım. Evet, ötme var diyordu abimiz. İçindeki mil. Şöyle göstereyim. Bayağı bir oynuyor arkadaşlar. Ötmemizin sebebi turbo aracımızın motorunun daha fazla gücünün artmasını sağlayan ekstra bir hava basıncıyla arkadaşlar turbo bunu sağlıyor. Bu yüzden aracımızın çekişinin artmasındaki en büyük sebep bu. Çekiş düşüklüğüne, çekiş problemlerine genellikle bu parça sebebiyet veriyor. Ekstra bir hava sağlayarak. Yani çok da bir görevi yok aslında. Vakum açıp kapatarak arkadaşlar ne yapıyor? Turbonun göreve girip girmemesini sağlıyor. Turbo bu. Turboyu turbocular yapıyor. Yine turbocuya göndereceğiz ama DPF bölümü birçok parça var. Şöyle. Evet, ertesi günden merhabalar. Dün arkadaşlar uzun uğraşlar verdiğimiz araç vardı. Evet, aracımız bu. Değinelim usta. Turbomuzu söktük, katalizörümüzü, egzozumuzu çıkardık, ön takımımızı çıkardık. Turboyu nihayetinde egereden arındırdık. Artı burada sökülmeyen bir katil borumuz, bunlar da hastalıktır. Bu sökülmüyor. Bunun içinde komple üst taraf boruları boşaltıyoruz. Yağ filtresinin müşürün yanından buraya sökerek ulaşıyoruz. Egeremizi sökmüştük, soğutucusunu. Kelebek boğazımızın temizliğini yapacağız. Turbomuz komple göründüğü gibi sıfırdan bir farkı kalmadı. Revizyondan Yalnız geldi. Turbo ölüymüş baba. Bunu Evet. da söyleyelim. Turbo bitmiş zaten. Kendisi arabayı turbo bitmiş diye aldı ve bize geldi. Evet, turbonun son hali burada. Revizyon işlemlerinden sonra. Burada sıkıntılı bir cıvata rekoru var. Bu da değişti. Yalama olan cıvata genellikle sıkıntı yaratıyor. Isırıyor, soğuyor. Burada kitleme yapıyor bu. Bu turbonun görevi aslında ekstra bir hava basıncıyla aracımıza artı güç bir veriyor. verir. Bundan dolayı turbomuzun revizyonda yapıldı. Yani atmosferik bir motorda turbo yok ama ona göre ayarlanmıştır. Yağ borusunu çıkmadan aldık. Altının yağ kaçırmasın diye bakır borusu kondu. Bakır pulu kondu ve sıkımı yapıldı. Revizyonu yapıldı. Montajına geçeceğiz. Montajına geçeceğiz ama baba şöyle bir durum var. Turbo revizyon isteyen müşterilerimiz var ama işçilik belirtmek istediklerinde, fiyat istediklerinde diyorlar ki ne kadar olur? Şimdi bu araçtan araca göre bir değişiklik gösteriyor. İşçilik, bak, traversi sökersin, emek verirsin, fiyat artar. Basit yerde sökersin, fiyat düşer. Revizyona gider, orada bu ölçümleri yapılır. Ona göre orada fiyat çıkar. Bizim emeğimizi söktüğümüz, yaptığımız işe göre fiyatımız değişir. Evet, değişir ama motor iniyor genelde bu turboda. Evet. Bu turbolar için motor indiğine şahit olduk ki normal çok zor noktada, Çok zor noktada. ön noktada bir 1.3 multijet gibi değil, hemen katalizörü al. gibi değil. Evet, bayağı zor bir noktada. O yüzden bu turbo arkadaşlar işçiliği çok fazla, çok emek isteyen bir iş. Evet. Gördüğünüz üzere egzoz bu katalizatörü, egere soğutucu, üstten akü tarafı, alt travers özellikle bayağı uğraştırdı. Egzoz borusu arkaya kadar. Egzoz borumuz var. Yani burada verdiğimiz işçilik zaten video çok kesit oldu. Anlamaları lazım. Her noktayı çekemiyorum. Dar alanlar var. Bu yüzden dolayı bir yağ müşürünün bile sökülmesi baba çok dar alanlara sahip bir noktada. O yüzden şimdi takmadan önce de turbonun son halini göstermiş olalım. Bu da bizim revizyon turbomuz. Sonra uğraştırır bizi. Evet, yine zor alanlara geçtik. Buradan manifold devreleri takılıyor. Evet, cıvataları sıkmaya geçtik. Gördüğünüz üzere saplama üstüne gelen somunlarımız var. Şöyle çekmeye çalışalım. Teker teker yerine geçiyor bu somunlar. Gördüğünüz üzere motor bloğunun arka kısmı bayağı bir boş noktaya kadar ulaştık. Silindir kapağı ve motor bloğu
çok net bir şekilde görünüyor. Ancak silindir kapağı çok güzel duruyor baba. Evet. Yıpranmamış gibi duruyor. Ama arabada kilometre var ama tertemiz duruyor. Evet, kilometre var ama temiz duruyor. Yani motor aksamları. Ama bazı noktalarda da cıvatalar artık sökülmediği için bayağı bir pas tutmuş. Kireçleme yapmış. Sökülme ihtimalleri de zayıftı. Buradan turbomuzdan gelen yağ rekorunu sıkma işlemini gerçekleştiriyoruz. Turboya giriş basınçlı bir yağ borusudur. Kuvvetli yağ basıncı vardır burada. Yerdeki de geri dönüşümüzdür orada. Evet, yine burayı göstermiştik. Zor demiştik arkadaşlar. Sökülmeyen bir rekordur bu. Evet, şu an basit bir şekilde sıkılıyor gördüğünüz. Bunlar önemli yağ rekorları. Tabii ki basınç var burada. Burada en az 8 bar var burada en az. Orijinal yağ müşürümüz. Orijinal yağ müşürümüzü arkadaşlar şöyle takacağız. Şurada bak yeri. Rekorun yanında. Rekoru sökerken bu da gevrediğinden dolayı kırıldı. Yeni değişimiyle yola devam ediyoruz. Aynı mı bunun, baktın mı? Aynı orijinali bu. Zaten numarasını sıfırı o girer. Farklı iş çıkar. Soketimiz var bizim. Soketimiz. Boşta gezen ucumuz nerede? Gel buraya. Ben mi? Gel. Öyle. Fişe dedim sana, demedim ki ben. Ben niyetin abi? Dayım ki bunu. Karesi şurada gözüküyor. Doğru muyum? Evet. Şu. Tek. Duydun mu sesi? Geçti. Ben duydum, seni bilmem. Volkswagen Touran 2000 motor, esnek basma motor, cümleyi çalmış, Almanca. O gün sorduydu da yarın dedim. Ya şanzıman, ön amortisör ve yağ bakımı. Fiyat alma şansımız var mı? Bir de aracı getirmeden bir bakma şansım var mı? Evet, Ege'nin borusu arkadaşlar. Dar alan olduğu için buralardan biraz çekimler kısıtlıydı. Evet, soğutucumuz geliyor. Sosis dediğimiz parça bu. Yani biz böyle adlandırıyoruz arkadaşlar. Bunun takımına geçeceğiz. Buradan şöyle boru... Sosis değil, salam bu. Bak çok büyük. Burası sosis. Tamam. Şimdi bu boruya bu sabitlenecek. Çıkardığımızda göstermiştik tabii ki bunları. 2 tane fare diş cıvata tutuyor. Yani bu. Diğer ucu tabii ki boşta. Orayı takmadık. Orası basit olduğu için buraları tamamlayacağız öncelikle. Allah yapamam derken utandırdı beni.
Sol elin mi? Evet. Hemen bir diğer ikinci civata geliyor. Diğer taraf boşta olduğu için bunların hareket alanı daha iyi arkadaşlar. Basit bir şekilde istediğimiz kıvama geliyor. Bunları sıkacağız birazdan. Evet baba, hortumu takabiliriz. Sağ olun. Yırtığı çektin miydi? Evet çektim yırtığı. Ha. Onu çektiysen. Önemli yani. Küçük Olur. bir yırtık. Evet. Çok önemli de bu. Öndeki boru dağılıyor. Ben arabanın önüne geçtiğimizde, indirdiğimizde 2 tane fare diş. Bu boru biraz önce sıktığımız, uğraştırdığımız borunun aynısı. Tamam. Geri dönüşü kelebek o arada gidiyor. Buradan 2 fare diş cıvatımız var. Buradan da kısmi montajlarımızı bitirdik. Gördüğünüz üzere buradan su kelepçemizi değiştirdik. Aynı şekilde buradaki kelepçemizi taktık. Hortumu taktık. Gördüğünüz soğutucu kısmı, turbo kısmı, ufak tefek tesisat ve hortumlardan devam ediyoruz. Buraların contaları tekrar yenileniyor. Şu turbonun bastığı yağ rekor contaları, bunlar önemli. Şimdi sıradaki parçamız EGR'nin geri dönüş borusu. Fare suyu kaynattın mı? Cırcırı değiştirdin mi usta? Bu yedek bu. Yedek cırcır. Seni her yüzde kullanmıyor. Turbomuzun yağ geri dönüşü. Motor blokuna dökülür içeriye. Neyse. Bak alt ucu bu deliğe girer. Buraya. Bu standart şey tipi, Volkswagen tipi. Polo'da. Volkswagen zaten araba. Evet yani Polo'da, yani genel olarak Golf'te gördüğümüz sistem. Şu. Şöyle olması gerekecek bunun. Geçti. Niye küçük geldi? Çekiyor mu? Evet. Evet. Sıkıyor sıkıyor çekiyor içeri. Çek. Intercooler'a giren hortum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sıkımını gerçekleştirdik. Alttan bayağı işlemleri tamamladık. Buraları komple bakın. DPF, turbo, hortumlar, borular, soketler, küçük hortumlar, vakum hortumları derken
Bayağı bir tamamladık ama yorucuydu. Özellikle şuradaki kelepçeyi sıkarken biraz zorlandık. Yerine geçmesi biraz zorladı. Bunun dışında da çok fazla bir işlem yok. Zaten daha ne olsun diyelim. İndir. Dur. Mıkrama bak. Sağlam mı? Al de. Gel kaldırayım. Diğerine tutur. Artık aracımızın tüm alt takım parçalarını taşıyan travers beşik dediğimiz parçayı yerine tutturduk arkadaşlar. Herhangi bir sıkma işlemi yapmadık. Şu an boşta. Temizin elektrik tesisatı var. Direksiyon kutumuzun tesisatı var. Elektrikli bir direksiyona sahip olan bu aracımızda farkındaysanız yağlı bir sistem olmadığı için herhangi bir rekor sökmedik. Direkt aşağıya aldık ve rekor sökmüş olsaydık direksiyon yağı akması gerekirdi ama bu aracımızda öyle bir sorun, öyle bir teşkilat olmadığı için müdahale etmedik. Traversin üstünde bulunan sacımızı koyduktan sonra egzozu tutan 2 tane 13'lük civatalarımız var. Tabii egzozumuzun bağlantısını da yaptık. Bağlantı ayaklarını birbirine geçen kelepçeleri sıktıktan sonra egzoz artık sabit bir şekilde duruyor arkadaşlar. Tabii ki traverste rot başımız, rotilimiz bunlar da artık poryaya takılacak. Salıncak kısmına, taşıyıcı kısmına. Buradan rotilimizin takıldığını ve sıkıldığını görüyoruz. Bu arada aracımızın suyu boşaldığı için kırmızı saf antifrizimizi de koymuş olduk. Antifriz yenilenmesi yapıldı. Turbo yapıldıktan sonra motor yağımızın da yenilenmesi şart demiştik. Bunun dışında içerisinde hava filtresi bulunduğu için hava filtresini değiştiriyoruz. Diğer tüm filtreleri de değiştireceğiz arkadaşlar. Ayrıca Z-Rotlarının kötü olduğunu ve zor söküldüğünü, içerisinden döndüğünü söylemiştik. Bunlara da müdahale ediyoruz. Pahalı parçalar olmadığı için hem de görevi çok büyük olduğu için bu parçaların değiştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Sağlı sollu Z-Rotlarımız. Buradan rotili iyi sıkmamız gerekiyor. Hayati önem taşıyan bu parçalar bizleri birçok tehlikeden koruyabilir. Rot başımızı geçirdik. Somununu takıyoruz. Bunu da sıkacağız. Rot başı için gidiliyor. Sol tarafta Z rotumuz kaldı. Bir tarafı viraj demirine bağlanırken diğer tarafı amasöre bağlanıyor. Yenilenen Z rotlarımız. Üst tarafı sıktık ama alt tarafa herhangi bir tabanca girmediği için bunu elimizle sıkmamız gerekiyor.
Bazı arabalarda bu rot taşları üstten girerken bazı arabalarda alttan giriyor. Bunun da önemi çok büyük arkadaşlar. Yanlış takmayalım. İstesek de takamayız ama bir taraf geniş, üst taraf mesela geniş, alt taraf daha daralıyor. O yüzden girmeme ihtimali de var. Sökerken sökülmüyordu ya. Söktükten sonra yağladım. Bak şimdi kaymak oldu. Bakın abi civataları yok. Her çevirdiğinde bu buraya sürtüyor. Adam ses arıyor. Ses varmış arabada manevra yaptığım. Böyle söylüyor. Burada civata yoktu. Bura ayrılıyordu. Manevra yaptığımızda da olmaz buna sürtüp kurt ses yapıyordu. O sesi de bir civatayla kesmiş olduk. Evet. Aracımızın plastik alt korumasını şu an montaj ediyoruz. Artık bitme aşamasına, sesini dinleme aşamasına geldik. Sol teker, sağ teker takıldıktan sonra arabanın herhangi bir işlemi kalmıyor. Bu sırada kontrollerimizi yaptık. Eksik kalan veya tamamlanması gereken bir yer var mı diye. Şu an için herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Tekerleri takıp aracı indiriyoruz. Evet, motor yağımızı da koymuş bulunuyoruz şu anda. Hemen burada hava filtremiz var arkadaşlar. Bu araç sahibi tarafından getirildi. Kullandığımız motor yağı da şöyle göstereyim, hiç göstermiyoruz. 530 tam sentetik benzin, dizel, DPF araçlar dahil. Evet, son haliyle birlikteyiz. Marşına basacağız, sesini dinleteceğiz. Bu arabada test sürüşü olmayacak. Bunun da bilgisini verelim. Bu arada plakalıkların değişeceğini de söyleyelim. Tabii orada direksiyon kutumuzun mafsalı var. Uzunili abi. Tabii direksiyonun burada düz konumda, tekerlerin de düz konumda olması şart. Bunu söyleyelim. Tabii ki rota ayarı gerekiyor baba. Tabii. Yani o kadar travers söküldü. Direksiyon yamuk veya eğri konumu olabilir. Herhangi bir sıkıntı olmasa da bunların rota ayarı yapılması şart. Direksiyon kutusu sökülünce. Burada herhangi bir arıza yanıyor mu? Direksiyon yanıyor. Onu da birazdan söndürdüğümüzde görelim. Haricinde emniyet kemerimizin de yandığını söyleyelim. Herhangi bir arıza değil bu. Orijinal arıza tespit cihazını bağladıktan sonra laptopumuzu açıyoruz ve orijinal sitesine giriyoruz. Böyle bir ekran bizleri karşıladı. Buradan en alta inip okeyliyoruz. Buradan teşhisi başlat diyeceğiz. Tabii ki motorla olan bağlantısı kurulması lazım. Bağlantı kurulduğuna göre başlatabiliriz. Tabii ki buradan modeldir, model yılıdır. Passat CC değil, 2006 sonrası. Kombinasyon, varyant. Motor 2.0 CBA'ydı galiba. Hemen aşağıya inelim. C şu CBAB sıkıntı değil. Şimdi teşhisi başlatacak. Ben bekletmiyorum. Burada bir bekleme süremiz var. Daha sonra tüm elektrik soketlerinin girdiği noktalarda arıza varsa var, yoksa yok. Varsa sileceğiz tabii ki. Direksiyonla alakalı şu an bir işlem yapıyoruz. Direksiyonumuzun arıza lambası yanıyordu. Evet, kırmızı yanan noktalar bizim arızalarımız demektir.
olay dediğinde de kaç tane arıza olduğunu söylüyor. Motorda arıza vermesi normal çünkü birçok soket söküldü. İşte fren elektroniğinde bir tane, park freninde bir tane, daha devam ediyor. Tüm sistemleri okuduğu için bakalım neler çıkacak. Evet, arızalanmamız söndükten sonra direksiyonumuz tabii ki yanarken sert, bunu söyleyelim. Şimdi yumuşacık oldu. Arıza tespit cihazımızda da herhangi bir arıza kaydımız kalmadı. Bilgisayarla da işlemimiz bitti. Araç artık hazır. Kanala abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, fikirlerinizi de yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ben elimden geldiğince çekmeye, hizmet vermeye ve yüklemeye, bunların montaj aşamaları var. Bir emek içerdiği için sizden de sadece bir like butonuna tıklamanızı istiyoruz. İyi seyirler, hoşça kalın.